Bir adam var. Geceleri çadırında oturuyor. Dışarıda savaş var. İnsanlar ölüyor. Salgın hastalık tüm imparatorluğu kasıp kavuruyor. Ve bu adam not defterine yazıyor. Kimseye göstermeyi planlamıyor bu notları. Hiç yayımlanmak için yazılmadı bu satırlar. Sadece kendi kendine konuşuyor. Kendi zihnini düzeltiyor. Kendi düşüncelerini yargılıyor. Ve işte tam burada tuhaf bir şey var. Bugün modern bir psikolog sizi terapiye aldığında size öğreteceği tekniklerin neredeyse birebir aynısını bu adam milattan sonra 161 yılında çadırında kendi kendine uyguluyordu. Bu adam bir köre değildi, bir gezgin bilge de değildi. Roma imparatoruydu. Adı Marcus Aurelius ve yazdığı o notlar bugün Düşünceler adıyla satılıyor. Milattan sonra 2. yüzyıl. Roma İmparatorluğu, tarihin gördüğü en büyük güce ulaşmış durumda. Ve bu gücün zirvesinde oturan adam her sabah uyanıyor, elini kağıda götürüyor ve şunu yazıyor. Bugün küstah, nankör, saldırgan, hilekar, kıskanç ve asosyal insanlarla karşılaşacaksın. Bu bir şikayet değil, bu bir hazırlık. Marcus Aurelius bu notları hiç kimse için yazmadı. Ne bir öğrencisi için, ne gelecek nesiller için, ne de tarih için. Sadece kendisi için, düşüncelerini düzenlemek için, zihnini terbiye etmek için ve bu yüzden kitabın adı Latince'de Ta eis heauton yani kendimi. Yüzyıllar sonra bu notlar bulundu, kopyalandı, çevrildi ve bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın eline geçti. Peki bu kadar eski bir kitap neden hala bu kadar güçlü? Çünkü Marcus Aurelius farkında olmadan modern psikolojinin en etkili yöntemini icat etmişti. 1950'li yıllar, New York. Albert Ellis adında bir psikolog var. Yıllarca Freud'un yöntemlerini uygulamış ama bir türlü yeterli bulamamış. Bir gün eline antik bir metin geçiyor. Milattan sonra 1. yüzyılda. Epiktetos adında bir Stoacı filozofun notları ve o satırları okurken donup kalıyor. Çünkü Epiktetos şöyle yazıyor. İnsanları rahatsız eden olaylar değil, olaylar hakkındaki görüşleridir. Alice bunu okurken şunu düşünüyor. Ben bunu dün hastama anlatmaya çalıştım. Bunun üzerine rasyonel duygusal davranış terapisini geliştiriyor. Bugün tüm dünyada uygulanan, bilimsel olarak kanıtlanmış bir terapi yöntemi ve bu yöntemin felsefi kökenini bizzat kendisi açıkça söylüyor. Bu ilkeyi antik Stoacı filozoflar keşfetti. Özellikle Epiktetos ve Marcus Aurelius. Ama Alice yalnız değildi. Neredeyse aynı dönemde Aaron Beck adında başka bir psikolog bilişsel davranış terapisini BDT kuruyor. Bu yöntem bugün depresyon, anksiyete ve travma tedavisinde dünyanın en yaygın kullandığı terapi ve Beck de ilk kitabında Marcus Aurelius'tan alıntı yapıyor. Eğer dışsal bir şey seni rahatsız ediyorsa, seni rahatsız eden o şey değil, o şey hakkındaki yargındır. İki ayrı psikolog, iki ayrı terapi yöntemi, aynı kaynak. 2000 yıl önce yazılmış Stoacı notlar. Bilişsel davranış terapisinin iki öncüsü olan Albert Ellis ve Aaron Beck, Stoacılığı kendi yaklaşımlarının temel felsefi ilham kaynağı olarak tanımladı. Bu bir tesadüf değildi. Bu, insan zihninin değişmediğinin kanıtıydı. Şimdi gerçekten ilginç kısma geldik. Marcus Aurelius, notlarında tam olarak ne yapıyordu? BDT terapistlerinin hastalarına öğrettiği şeylere bakın. Birincisi, düşünceleri sorgulamak. BDT'nin özü şu. Bir olay yaşıyorsunuz. O olay sizi doğrudan üzmüyor. Sizi üzen, o olay hakkında aklınızda otomatik olarak oluşan yorum. Marcus Aurelius bunu milattan sonra 2. yüzyılda şöyle yazıyor. Düşündüklerin zihninin kalitesini belirler. Ruhun düşüncelerinin rengini alır. Marcus Aurelius, bilişsel yeniden yapılandırma tekniğini şu sözlerle özetliyor. Zarar görmemeyi seç. Zarar görmezsin. Zarar görmediğini hisset, zarar görmemişsindir. Bu, olaylarla duygusal tepkiler arasındaki bilişsel köprüyü ve onu değiştirme gücünü tanımlıyor. İkincisi, engelleri önceden hayal etmek. Marcus, her sabah kaba insanlar, hastalık, hayal kırıklığı gibi olası engellerle nasıl karşılaşabileceğini düşünür ve her akşam davranışlarını gözden geçirirdi. Bu teknik, bugün BDT'de davranışsal aktivasyon olarak biliniyor. Üçüncüsü, kağıda yazmak. Marcus'un kendine yazma pratiği, bugünkü terapötik yazma uygulamalarını öngörüyor. Düşüncelerini incelemesi, yargılarını sorgulaması, kağıda dökmesi. Bunların hepsi modern psikoterapide kullanılan teknikler ve bilim bunu doğruluyor. 2004 yılında yapılan bir araştırma, bilişsel yeniden yapılandırmanın amigdala aktivitesini, yani beynin korku merkezini azalttığını, aynı zamanda
öz denetim merkezi olan prefrontal korteksi güçlendirdiğini gösteriyor. Marcus Aurelius, verileri yoktu, nörobilim yoktu. Ama pratiği aynıydı. Şimdi kendinize sorun. Nasıl oluyor da bir Roma imparatoru 2000 yıl önce çadırında yazdığı kişisel notlarda modern psikolojinin temelini atıyor? Cevap şu: İnsan zihni değişmedi. Korku hala aynı mekanizmayla çalışıyor. Öfke hala aynı tetikleyicilerle ateşleniyor. Kaygı hala aynı düşünce kalıplarından besleniyor. Marcus Aurelius laboratuvarda değil, hayatın içinde deney yapıyordu. Savaşın ortasında, veba salgınının gölgesinde, oğlunun ihanetini beklerken ve şunu keşfetti: dışarıyı kontrol edemezsin ama içeriği kontrol edebilirsin. Marcus Aurelius, Stoacı filozoflarla birlikte modern bilişsel davranış terapisinin büyük atası olarak kabul ediliyor. Notlarında paylaştığı 3 temel ders, erdemli yaşam, mantıksal düşünce ve dışsal olaylara verilen tepkileri kontrol etmek, bugünkü BDT'nin temelini oluşturuyor. Şimdi bir düşünün. Bu kitap hiç yayımlanmaması gerekiyordu. Bir imparatorun özel günlüğüydü. Kimsenin okumadığı, kimsenin okuyacağını düşünmeden yazılmış, içten dökülmüş satırlardı. Ama bugün terapist koltuklarında doktorlar bunu tavsiye ediyor. Depresyon ve anksiyete tedavisinde kullanılan yöntemler bu fikirlere dayanıyor. Ve sen bu satırları okuyabiliyorsun. Marcus Aurelius, milattan sonra 180'de öldü. Roma İmparatorluğu çöktü. Savaştığı düşmanlar unutuldu. İnşa ettiği saraylar yıkıldı. Ama onun uyguladığı teknikler, kendimi sorgulamak, zihinsel prova yapmak, düşünceleri yeniden çerçevelemek, bugün terapi odalarında, farkındalık kurslarında ve modern BDT pratiklerinde yaşamaya devam ediyor. Çünkü bazı şeyler zamana meydan okur ve zihin her zaman zihindir. Düşünceler, kendime notlar. 2000 yıllık bir kitap. Belki de şimdiye kadar yazılmış en iyi terapi kitabı. Sen zihnine hükmedebilirsin. Dış olaylara değil. Bunu fark et. Güç bulacaksın. Marcus Aurelius.